Hayatımızdaki küçücük bir değişiklik sonraki yaşayacağımız birçok olayı ve hayatımızın tüm detaylarını komple değiştirebiliyor. Bugün istifade ettiren fikirler video serimizdeki yeni konuğumuz Eren Bey olacak ve Eren Bey'in hayatı da Türkiye'nin Rusya ile yaşadığı uçak krizinden sonra öyle bir değişmiş ki işinden ayrılmış, daha sonra farklı olaylar yaşamış ve en sonunda e-ticarete başlamış. Şu an hepsi burada üzerinde satış yapıyor, Trendyol'a da hazırlık yapıyor ve satış adetlerini gerçi yayında kendisi söylememizi istemedi. Gerçekten de birçok insanın ulaşmak isteyeceği rakamlara ulaşmış durumda. Yaşadığı bu tesadüfi olay karşısında sonraki hayatı nasıl değişti, e-ticarete nasıl başladı, nasıl bu cirolara ve satış adetlerine ulaştı ki çok zor bir kategori satış yapıyor bu arada. Süpermarket kategorisinde yoğun bir satış yapıyor. Karlılık çok düşük. Nasıl kar ediyor? Ben çok merak ediyorum. Öncesinde kendisine sormadım. Şimdi sizinle beraber kendisine tüm soruları aktarıyor olacağım ve kendisi de bu işi nasıl yaptığını bize anlatıyor olacak. Merhaba, hoş geldiniz Eren Bey. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim Tugay Bey. Öncelikle beni buraya çağırdığınız için teşekkür ederim. Ne demek? Ben mağazanızı inceledim yayından önce. Poyraz Ticaret, hepsiburada.com'da. Gerçekten hani izleyenler de şu an ekranda görebilirler sattığınız ürünleri. Birçok ürün satıyorsunuz ve ilginç olan şu ki süpermarket kategorisinde satıyorsunuz. Yani sizin kendi ürettiğiniz, kendi markanız veya işte toptancıdan daha ucuza alıp daha pahalıya satacağınız ürünler değil de kar marjları oldukça düşük ürünler satıyorsunuz. Ben sizin hikayenize başlamadan önce çok merak edilen bu sorunun cevabını almak istiyorum. Ben de çünkü merak ediyorum. Burada karlılığı nasıl tutturuyorsunuz? Nasıl bir prosedür uyguluyorsunuz? Platform komisyonları, vergiler, kargo maliyetleri... Bunun üstesinden nasıl geliyorsunuz? Nasıl bir stratejiniz var? Tugay Bey, biz daha önce zaten bu sektörün içerisindeydik. Hızlı tüketim sektörü içerisinde toptan satış yapan firmalara ve süpermarketlere satış gerçekleştiriyorduk. Daha sonra kendi girişimcilik ruhumuzla e-ticaret sektörüne atılmak istedik. E-ticaret sektörü içerisinde bildiğimiz iş doğrultusunda devam etmek için yine süpermarket ürünlerini tabii ki daha fazla stok çekerek, depolayarak, depomuzun büyük olmasının avantajını kullanarak komisyon oranlarını ve masraflarımızı, kargo giderlerimizi hesapladıktan sonra sirkülasyonumuzu yüksek tutarak satışlarını gerçekleştirdik. Harika. Şu an ortalama karlılık ne peki? Yani aldığınız fiyata ve ödediğiniz kargo ücretlerine istinaden bunu soruyorum. Şu anda karlılık oranımız tabii ki malum biraz diğer kategorilere oranla düşük durumda. Ama sonuç itibariyle sirkülasyonumuz yüksek olduğu için bunu tolere ediyoruz. Anladım. Ya şimdi zaten birçok kişi benim benzeri hazırladığım videolarda yani toptancılarla çalışarak işte Trendyol'da, hepsiburada.com'da satış yapmaya yönelik çektiğim videolarda herkes şunu söylüyor. Ya bu ürünler nasıl ben bu fiyata alacağım ki kar ederek satacağım? Aslında burada en büyük cevap siz oluyorsunuz. Özel anlaşmalar, birebir irtibatlar, markaların distribütörleriyle birebir kontaklar kurarak mevcuttan daha uygun fiyata onu alabiliyor olmak önemli. Zaten burada %1, %2 bile kar etseniz ki sizin hacimlerinize ulaştığınız zaman ciddi bir karlılık oranı yapıyor gerçekten de. O yüzden güzel. Peki ben başa döneceğim. Sizin hikayenizde şöyle bir detay vardı. Ben çok ilgimi çekti o. Türkiye'nin Rusya ile yaşadığı uçak krizi biliyorsunuz 2015'te bir uçak düşürme olayı yaşandı. Siz bu durumdan etkilendiniz ve işinizden mecburen çıkıp kendi işinizi kurdunuz. Bu nasıl oldu? Sizinle bağlantısı nedir bu Rusya ile Türkiye'nin yaşadığı uçak krizinin? Sizin hayatınızdaki etkisi nasıl oldu da bu e-ticarete başladınız? Evet, ben öncelikle turizmci bir aileden gelmekteyim. Turizmci bir aileden gelerek yaklaşık 1998 yılından itibaren yaklaşık 15 sene turizm sektörü içerisinde, lüks tüketim sektörü içerisinde bulunuyordum. Yurt dışından ülkemize gelmiş olan turistlerimize pırlanta ve mücevherat ve değerli saatlerin, kıymetli el emeği değerli saatlerin satışını gerçekleştiriyorduk. Antalya'da bulunduğumuz için malum, Antalya Rusya çok önemli bir lokasyon ve gelen müşterilerimize orada son derece güzel hizmetler sağlayıp bu ürünlerin satışını gerçekleştiriyorduk. Yalnız 2015 yılına kadar gayet güzel giden turizm sektörümüz 2015 yılında yaşanılan turizm sıkıntısı sebebiyle iş yerimden ayrılmak durumunda kaldım. İş yerinden ayrıldıktan sonra da hızlı tüketim sektörüne girmiş bulundum. Doğal olarak hızlı tüketim sektörü içerisinde yıllar içerisinde kazandığım deneyim beni içimde de olan girişimcilik ruhuyla tetikleyerek bugünlere getirdi. Peki sermayeyi nasıl oluşturdunuz? Sonuçta bir işiniz bitti bir noktada. Muhtemelen de maddi olarak da orada bir zarar ettiniz tabii ki işiniz bittiği zaman ve yeni bir iş kuracaksınız. Evet, anlattığınız kadarıyla videonun başında bir deponuz var ve deponuzda sonuçta çalışan elemanlarınız var. Evet. Bir sistem kurmuşsunuz, bir setup'ınız var ortada ve şu an gelen siparişleri ki adetleriniz hayli yüksek, gelen siparişleri karşılıyorsunuz. Buradaki bu hadde gelebilmek için nasıl bir sermaye oluşturdunuz? Ne yaptınız?
Yani hiç böyle işsiz olan ya da işini değiştirmek isteyen, işte bu tarz işlere girmek isteyen, e-ticaret yapmak isteyen insanlar için bir fikir olsun amacıyla soruyorum bunu. 2015 sonrası biz tabii ki malum Antalya'da turizm sektörünün de zedelenmesi dolayısıyla biraz bir sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntı içerisinde malum bir çıkmaz sokağa girdik. Bu çıkmaz sokak içerisinde pasif yatırım olarak gördüğümüz gayrimenkullerimizi satmak durumunda kaldık. Gayrimenkullerimizi satıp aktif gelir kaynağı olarak e-ticarete girmeye yönlendik. Kararımız bu şekilde başladı. E-ticaret sektörüne de bu şekilde adım atmış olduk. Büyük cesaret. Yani hazır bir gayrimenkulü satıp, orada duran menkulü satıp e-ticarete girmek. Demek ki sizin gözünüzde bayağı iyi bir konuma geldi e-ticaret. Peki bu yaşadığınız bir hayat var sonuçta ve bazı deneyimler yaşadınız. Yaşanan uluslararası anlaşmazlıklardan dolayı siz işinizden oldunuz. Hayatınız başka bir yöne aktı. Evinizi sattınız, e-ticarete girdiniz. Peki memnun musunuz? Yani şu an çünkü ben mağazanızı incelediğimde baktığımda ki merak edenler de zaten ekranda da görüyorlar, inceleyebilir. 77 tane ürününüz var, 38 değerlendirmeniz var ve satış rakamlarınız hayli yüksek. Yüksek olmasının sebebi de zaten izleyenler ve bu işi bilenler de yorumlayacaktır. Ürünlerin çok talep edilen ürünler olması ve bilindik markalar olması. Memnun musunuz? Yani gerçekten de hani derler ya evi arabayı sat buna bas derler ya mesela hani böyle bir terim vardır. Siz tam olarak onu yapmışsınız ve bir şekilde bu işe girmişsiniz. Şöyle dediğiniz oluyor mu hiç? Ya ben bu işe girdim ama ya gerçekten hani lanet olsun bu kadar da para kazanmak için de bunu yaptık ama keşke şurada bir fırsat olsa da şunu değerlendirsem diyor musunuz? Yoksa bulunduğunuz konumdan gerçekten memnun musunuz? Bunu nasıl büyüteceksiniz bu işi? Bulunduğumuz konumdan oldukça memnunuz. Çok şükür ki yine aynı şekilde devam ediyoruz ve sürekli olarak yeni firma anlaşmalarıyla yolumuza devam ediyoruz. 2015'te yaşanan malum durum gereğince ciddi bir karar almamız gerekiyordu ve eşimle bu durumu konuştuğumuzda gerçekten önemli bir karardı açıkçası bizim için. Kendime inanıyordum. Uzun süredir e-ticareti takip ediyordum. Henüz tam olarak hazır olduğunu hissetmesem de 2020'nin Ocak ayında kurduğumuz şirketin pandeminin patlaması dolayısıyla da ivme kazanması bize de önümüzü açmış oldu. Pandemi size de yaradı açıkçası değil mi? Aynen. Peki kesinlikle. hiçbir hikayeniz var mı? Ya işte şöyle mesela genelde konuklar anlatıyor bana diyor ki ya pandemi oldu, şöyle bir şey oldu. İşte biz binlerce sipariş geldi. Birdenbire %10, %20 büyüdük diye hikayeler geliyor mesela. Daha çok bunları çok fazla duyuyorum. Siz de böyle bir şey yaşadınız mı? Bir hikayeniz var mı hiç böyle enteresan? Evet, biz ilk kurduğumuzda açıkçası ilk pazar yerlerinde öncelikle arayüzün nasıl kullanıldığını öğrenmeye çalışırken birdenbire siparişler gelmeye başladı. Biz elimizdeki bütün ürünleri mağazamıza koymayı düşünürken gelen siparişleri artık karşılayamama durumuna geldik o dönemde. Adetler neydi peki rekor kırdığınız? Rekorları şu anda burada yapmayalım ama gayet güzel rakamlardı. Ben şimdi bunu merak ediyorum. O yüzden kendisine yayından sonra soracağım. Hatta izin verirse bir selfie video çekeriz. Altta gördüğünüz Instagram sayfamdan izleyebilirsiniz onu. Sizi kırmayacağım. Tamam. Doğal olarak tabii o pandemi döneminde bütün e-ticaret sektöründe ve pazar yerlerinde olan herkesin, her işletmenin ivme yakaladığı gibi biz de yaklaşık bir %66'lık bir ivme yakaladık. Tabii doğal olarak bu pandemi döneminde herkes evinin süpermarket alışverişini yaptığı dönemlerde ki marketler ve bakkalların önündeki kuyrukları biliyorsunuz. Biz de aynı şekilde sipariş fişleri ve faturalarda aynı kuyruk ve durumu yaşadık. Tabii bunun memnuniyetinde personelimiz ve ekibimizle sabahlara kadar fatura ve siparişleri zamanında yetiştirmek için büyük çaba sarf ettik. Şimdi size kısa birkaç sorum var. Bunu ben de merak ediyorum. İzleyenler de kesinlikle merak edecektir. Marka ürünleri satarken mesela Molfix'in bebek bezini satıyorsunuz. Pazar yeri size şunu söylemiyor mu? Bana Molfix'i sattığın için fatura ver ya da işte bir izin belgesi ver gibisinden bir belge mutlaka istiyordur sizden. Sizin bu markalarla anlaşmalarınız var mı yoksa sadece fatura sunup mu geçiyorsunuz? Tabii ki biz bu firmalarla önce stoklarımıza ve depolarımıza çekmeden önce bir anlaşma imzalıyoruz. İmza alımı dahilinden sonrasında çekmiş olduğumuz stok miktarlarıyla iskonto oranlarını ayarlayıp satışını gerçekleştiriyoruz. Peki yeni başlayan birisi yeni e-ticarete girmiş firma ürünler satmak istiyor süpermarkette ve Molfix'in bebek bezini satmak istiyor ve kimseyi tanımıyor. Sizin sonuçta geçmişe dair bir iletişiminiz var, kontağınız var distribütörlerle. Bilmeyen bir kişi nasıl kontağa geçecek Molfix'le? Açıkçası biz zaten o sektörün içerisinden geldiğimiz için bunu ulaşmakta çok zorluk yaşamadık. Ama yeni başlayacak olan arkadaşlara tavsiye ederim. Yılmadan sürekli firmaların müşteri ilişkilerini ve ulaşabilecek oldukları yetkili kişileri
Sürekli arayıp istekte bulunduklarını söylemeleri. Mesela ben şöyle bir şey yapmışım. Royal Canin'in bir köpek maması vardı. Paketin üzerinde telefon numarasını aradım. Dedim ki ben ürünlerinizi toptan almak istiyorum. Nereden alabilirim dedim. Bunu denedim bu arada. Bana dedi ki İstanbul'daki bizim distribütörümüzün numarasını vereyim, onları arayın. Onları aradım. Onlar da başka bir bayiye yönlendirdi. Dedi ki tamam tabii ki alabilirsiniz dedi ve işte fiyat teklifi verdi vesaire. O mudur iletişim yöntemi yoksa farklı bir taktik var mı? Tabii ki bizim çalışma tarzımızda biz direkt fabrika yetkilileri ve distribütörler aracılığıyla iletişim kurmaktayız. Sizin dediğiniz yöntem de geçerlidir. İlk olarak girmek isteyen arkadaşlarımıza da İnternet sitelerinde firmaların zaten gerekli telefon numaraları ve mail adresleri var. Hiçbir maile ben cevap verilmediğini görmedim şimdiye kadar. Firmalar bu konuda gayet hassas davranıyorlar. O şekilde yolu izleyerek çalışmalarını sürdürebilirler. Peki bu tarz büyük markalar işte Molfix gibi, Royal Canin gibi sizin sattığınız markalar, sizin anlaşmanız olduğu için, belki sözleşmeniz olduğu için pazar yerlerinde satmanız çok sorun olmuyor ama diğer satıcılar, diğer firmalar bu tarz ürünleri bayiden alıp satmak istediği zaman şöyle bir şey olmuyor mu? Ya size rakip olmuş olmuyorlar mı? Aynı ürünü 10 satıcı satıyor. Belki sizden daha iyi fiyat verecek. Bilmiyorum verebilir mi? Ya da sizden bir tık daha yukarıda fiyat verecek. Sizin fiyat yükseltmenize müsaade etmeyecek. Bu gibi sorunlara karşı ne yapıyorsunuz? Açıkçası bizim 45 tane satıcının olduğu ürünlere de girdiğimiz ürünlerimiz oldu. Bizim normalde envanterimizde olan ürünler zaten bunlar. Biz anlaşma sağlarken herhangi bir üründen alacağım veya almayacağım gibi bir seçenek veya diğer ürünleri ilk 5 tanesini alacağım ve geri kalanı almayacağım gibi bir durum söz konusu olmuyor. Tabii ki bizim aldığımız stok miktarları, iskonto oranları farklı olduğu için diğer arkadaşların da girmesi, bu ürünleri de satması bizim için bir tehlike teşhis etmiyor. Çünkü benim şöyle bir deneyim var. Ben de süpermarket kategorisine satış yapmıştım eskiden. Gillette'in tıraş bıçağını satıyorduk. Oldukça iyi stoğumuz vardı. Stoğu biz atıyorum 10 liraya aldıysak ürün başına, fiyatları atıyorum şu an. Pazar yerinde de işte 19 liraya satabiliyorsak, ürün bizim depomuzdayken ürüne zam geldi. Yani diğer satıcılar, yani benim üstümdeki satıcılar fiyatlarını işte minimum 20 liraydı mesela benim bir üstümdeki satıcı 27 liraya çıkarttı. Şimdi ben 19 lirayım, o 27 lira. Şimdi ticaret yapıyoruz, pazara bakıyoruz. N11, işte hepsi burada, Trendyol, Akakçe'ye bakıyoruz. Ürünü herkes 25 liraya satıyor. Biz dedik ki 19 liraya niye satalım? 24.90 yapalım, 25.90 yapalım. Fiyatı yükselttik mesela. Yani ürüne genel olarak zam geldiği için, toptancıya da zam geldiği için ve bizim de hayli fazla stoğumuz olduğu için fiyat yükselttik. Siz de böyle şeyler yapıyor musunuz yoksa bu tarz işlemleri yapmak tehlikeli midir, riskli midir? Açıkçası söylemek gerekirse bu tarz işlemler bizim için doğru teşkil etmiyor. Biz sirkülasyona daha çok önem veriyoruz. Bizim için sirkülasyon çok önemli. Depomuzda duran malın herhangi bir getirisi bizim için sağlanmıyor. Yani depomuza aldığımız ürünü zam gelecek bekleyelim ondan sonra satışa çıkaralım diye sunduğumuz zaman aksine bunun zararını yaşıyoruz ve böyle bir şeyi kesinlikle yapmıyoruz. Bu şeye benziyor işte 80'lerdeki 90'lardaki bu stokçuluk işte evet. Online değil de fiziki. Bakkala gidersin şeker kalmadı. Zam geldiği zaman hemen şekeri çıkartır ortaya. Tabii ben o dönemleri hatırlamıyorum. Şey yapmadım da. Sonuç olarak online'ın stokçuluğu da bu oluyor baktığınız zaman ve yanlış bir uygulama. Kesinlikle tasvip edilen bir uygulama değil. Kaça alıyorsan, kaça satmak istiyorsan yani fiyatın marjı belliyse o fiyata sürekli satman gerekiyor ki hem rekabet edebilirsin satıcılarla. Tabii bizim orada yaptığımız şey doğru değildi çünkü biz süpermarket kategorisinde orada deneyimli değildik. Hem bir test yapıyorduk. Satabilir miyiz acaba diye iyi bir stok yapmıştık. Tabii sonucu da ne yazık ki olumsuz sonuçlandı. Kâr edemedik. Çünkü biz daha çok hani kendi ürettiğimiz ürünleri satmak daha mantıklı geliyordu. Ama sizin yaptığınız ticaret tamamen al sat yani alıp satıyorsunuz. Evet. Üzerine kârınızı koyuyorsunuz. Bir de pazar yeri komisyonu ve kargo ücreti koyuyorsunuz. Ona rağmen kâr ediyorsunuz. Burada peki benim önemli gördüğüm nokta süpermarkette şey var. Sepeti büyütmek. Yani tek bir ürünü aldığı zaman siz kargo bedeli ödediğiniz için dolayısıyla karlılığınız düşük oluyor. Atıyorum 3 lira kâr ediyorsunuz. Ama yanına bir tane daha ürün koysa, bir tane daha ürün koysa ne oluyor? Sizin kârınız baktığınız zaman daha fazla olmuş oluyor, daha yükselmiş oluyor. Bununla ilgili bir kampanya olsun ya da farklı bir aksiyon alıyor musunuz sepeti büyütmek için? Biz bu tarz uygulamaları pazar yerlerinde varyasyon olarak zaten satışa sunuyoruz. Yani müşterimize upselling dediğimiz bir ürünün yanında ekstra diğer ürünleri sepetine ekleyebileceği ve daha avantajlı hale getireceği şekilde satışını sağlıyoruz. Bu gibi çalışmalarımız mevcut. Süper. Bu zaten satışı geliştiren, artıran bir teknik oluyor. Kesinlikle. Kampanyalara katılıyor musunuz? Hepsiburada.com'da. Kampanyalara şu anda katılamadık. Zaten normal satış sirkülasyonumuz biraz hızlı. Ondan dolayı yetişmekte zorlandığımız için ekibimizi biraz büyütme takdirinde kampanyalara katılmayı da düşünüyoruz. Trendyol düşünüyor musunuz? Ki bana göre Trendyol hızlı tüketim ürünlerinde süpermarket kategorisinde Hepsiburada'dan daha hareketli.
Yani daha fiyatlar biraz daha iyi. Bir de hızlı teslimat seçenekleri de var. Gerçi hepsi burada.com da hızlı teslimat koydu ama Trendyol'un kitlesi biraz daha kalabalık, öyle söyleyeyim. Muhtemelen ki rakamları söylediğiniz gayet güzel rakamlar. Bu rakamların 3 katını 4 katını Trendyol'da elde edebilirsiniz. Orada niye satmıyorsunuz şu an? Kontrollü büyümekten yanayız. Kontrollü büyümenin haricindeki birdenbire büyümenin zararını pandemi döneminde zaten yaşadık. Ondan dolayı biz satış miktarlarımızı dengeleyebilmek ve buna cevap verebilmek için, müşteri memnuniyeti için özellikle yorumlarımıza negatif bir yorum yazılmaması için çok gayret gösteriyoruz. Çünkü yaşamış olduğumuz sirkülasyon içerisinde diğer pazar yerlerinde Trendyol gerçekten hareketli, daha hareketli olduğunu bildiğimiz için orada bir deneme amaçlı 1-2 ürünümüz var, birkaç ürünümüz var. Oradan gelen sirkülasyon ve trafiğe göre de ekibimizi yönlendiriyoruz. Şimdi siz burada deneyimlisiniz, profesyonel bir ekibiniz var, artık oturmuş bir sisteminiz var ve gerçekten iyi satışlarınız var. Yeni başlayanlara bir öneriniz var mı? Şirketini yeni kurmuş, bu işe girmek istiyor, e-ticarette farklı markaları satmak istiyor, merak ediyor, bu videoyu izliyor. Ve onlara söyleyeceğiniz, onlara vereceğiniz bir tavsiye var mı? Altın değerinde, niteliğinde ve her yerde duyamayacağı bir tavsiye. Öncelikle yapacak oldukları şeye ne olursa olsun öncelikle inanmaları gerekiyor. İnandıktan sonra girdikleri işte tabaat etmeleri gerekiyor. Tabaatte yaptıktan sonra sabırlı olmaları gerekiyor. Sabır gerektiren bir süreç olduğu için doğal olarak hemen birdenbire ürün koydum, yarın satıldı veya akşamına sipariş geldi gibi bir şey söz konusu olamayabiliyor. Çünkü mevcut olan satıcıların puanları, onların Buybox sistemindeki sıralamaları sizin yeni giriş yaptığınız pazar yerlerinde malum sipariş için bir süre beklemek durumunda kalıyorlar. Yeni kullanıcılara son tavsiyem kendilerine inansınlar ve çok araştırsınlar. Çok araştırsınlar. İşi öğrensinler önce diyorsunuz. Aynen öyle. Evet, İşi öğrenmeden kesinlikle girişmesinler. İşte öğrenmeleri için de biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bu tarz videolarla öğretmeye çalışıyoruz. Evet, ben sizin videolarınızın hemen hepsini izlemiş bulunmaktayım. Diğer kategoriler olsun, diğer Amazon videolarınız olsun. Onları da izliyorum şu anda. Gerçekten çok faydalı videolar çekiyorsunuz. Bu videoların içerisinde bir parçada nacizane bulunduğum için de çok teşekkür ederim tekrar. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Evet, Eren Bey'i dinledik. Bize kendi başarısını, kendi hikayesini anlattı. Sizin de benzeri hikayeleriniz varsa mail adresimize veya videonun yorumlar bölümüne yorum yazarak bize iletebilirsiniz. Instagram sayfamızda takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.